Merhabalar, Hit Stories YouTube serimizin yeni videosuna hoş geldiniz. Bugün Dağhan'la beraberiz. Byte Typer Stüdyosu kurucularından Touch Drone'u konuşacağız. Dağhan hoş geldin abi, nasılsın? Hoş bulduk Burak. Sağ ol. Sen nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim ben de. Nasıl keyifler, nasıl gidiyor remote çalışma dönemi? Ondan başlayalım bir. Biz uzunca bir süre evden çalıştık daha önceki Hı hı. süreçte. Yani geçtiğimiz bir yılda. O yüzden çok sıkılmıştık aslında evden çalışma sürecinden. Ofise başlayalı yaklaşık bir 6 ay oldu. 6 aydır ofiste çok yoğun bir şekilde çalışıyorduk. Tekrar eve dönmek istemedik açıkçası bu süreçte. Ama bu sokağa çıkma yasağı durumlarından dolayı bir 2 hafta, 3 hafta evden çalıştık. Ama genel olarak ofisteyiz. Ofiste de zaten bizim dışımızda kimse yok. Diğer şirketler falan herkes evden çalışıyor. Sadece biz olduğumuz için bir sorun yok yani. Güzel, tamam. Oyun fikrine, yani Touch Drone fikri nasıl çıktıya geçmeden önce bizim tanışmamızdan alalım. Ben sana yazıyorum, tanışmaya çalışıyoruz. Sonra sen cevap veriyorsun, sonra ben ona dönemiyorum. O sırada siz başka bir yayıncıyla bir süre çalışıyorsunuz falan. Böyle bir uzun bir aşk hikayesinden sonra buluşuyoruz. Birlikte çalışmaya başlıyoruz. İlk bir ufak oyun deniyoruz, bir iki tane aklınızda olan, ama ilk büyük fikir diye getirdiğiniz oyun da Touch Drone. O fikir nasıl çıktı? Nasıl buldunuz? Siz nasıl ürettiniz? Bir önce onu konuşalım. Bizim taşınan fikri iki farklı fikri birleştirmekle çıktı. Bir tanesi yani çizim oyunlarının çok revaçta olduğunu biliyorduk. Onunla ilgili bir fikir yapmaya çalışıyorduk bir yandan. Hı hı. Bir yandan da aklımıza tamamen bundan bağımsız olarak bir yani casual ya da hyper casual bir Amerikan futbolu oyunu olmadığını aklımıza geliyordu. Acaba yapabilir miyiz diye. Tamamen bu ikisi farklı düşünce yani. Bunlar hiç birleşme fikrimiz yoktu. Bir gün bir anda aklımıza aslında çizmeyle bir Amerikan futbolu yapılabilir mi diye bir geldi. Olabilir mi diye işte burada da tahtamız var. Tahtayı çizmeye başladık. Nasıl yaparız bunu? İşte nasıl taştan nasıl götürürüz karakteri falan. Bunları tahtayı çizdikçe bir şeyler çıkmaya başladı ve direkt orada hissettik yani fikrin Peki beni güçlü olduğunu. bekletmenizi de anlat. Hani abi, hani bir fikir var ama şimdi vermeyeceğiz. Bir fikir. Ben en son delirdim, artık söyleyin falan dedi. Sizin Aynen. ofisteydik değil mi? Aynen. Evet, bizim ofisteydik. Yani aslında başka fikirler de aklımızda vardı. Onlar daha önceden yani taştan biraz daha sonra gelmişti. Son günlerde gelmişti aklımıza. Bayağı da bir görüşme yapmıştık. O fikirleri konuştuk, başka fikirleri konuştuk. Taştıran da aklımızdaydı ama söylemek istemiyordum çünkü yani bayağı bir konuşmuştuk ve gitmek üzereydim. Hani böyle 5 dakika falan kalmıştı gitmene. Biliyordum kesin söylediğimde hani onun üzerine gideceğini. ben bir, ben bir sonraki gelişinde onu saklayayım dedim. Ama gene de dayanamadım. Evet. Ya aslında bir fikrimiz daha var ama şu an bunu söylemek istemiyorum. Haftaya Ben söyleyeyim, uzun uzun konuşalım dedim. Sonra ama dayanamadık değil mi? Ben şeyi çok iyi hatırlıyorum. Yani ilk fikri anlattın, touchdown yapacağız hani çizerek. Karakter olacak ama dedin dur. Bu kadar değil fikir. Çünkü ben de hani böyle yükseleceğim, bekliyorum. Ama bak dedim, böyle bir derinlik düşündük dedin. Karakterleri önce koşturacaksın. Onlar diğer defanslara yolunu açacak. Ondan sonra sen karakterini, petini çizip touchdown yaptıracaksın. Ben o derinliğe çok yükseldim. O puzzle derinliğine. Zaten orada direkt şey dedim. Abi ne yapıyorsunuz? Yapın, bırakın hemen bunu yapalım. Bana hemen başlayalım. Peki abi, şeye bağlıyorum. İlk test ne zaman yaptık? Hani tarihi tam hatırlıyor musun? Ben hatırlamıyorum tam zamanını Yani ama 6 Mart'ta çıktı ilk test story. Store'a değil mi? Evet. Evet. Doğum gününden bir gün önceymiş. Güzel doğum günü hediyesi. Ve ilk testte nasıl data gördük? Bir ondan bahset istersen. İlk testte nasıl gelmişti sonuçta? Net bir CPI retention verelim bence. CPI'miz ilk testte yüksek çıktı. Yani yaklaşık bir 50 civarıydı. 50-55 civarı çıktı. Evet. Retention'ımız ise 30-35 arasıydı retention'ımızda. Yani 30 civarıydı. Ama playtime'lar çok yüksekti. Yani ona çok şaşırmıştık. Yani yaklaşık bir 800 saniye, 900 saniye falan gördü daha ilk 15 testte. dakikayı buldu değil mi? Peki Aynen. şeyi söyleyeceğim abi. Yani orada hiç görmediğimiz bir şey oldu ilk testte. Aslında normalde hani 50 cent CPI, 35 retention histerik biraz. Özellikle CPI yüzünden kill edilebilecek bir oyun aslında, ama biz şeye çok inanmıştık. Bir, fikrin derinliğine, iki, playtime doğrultusunda level funnel'ları çok acayipti. Yani Evet, kullanıcıların %70'inin böyle 80 level oynadığı falan saçma sapan bir şey çıkmıştı orada.
O funnel'lardan sonra biz ya devam edelim dedik yani. Hani biz CPI'yi düşüreceğiz ya. Rolik onu dedi hani. Abi CPI bizde, retention için update yapalım. Funnel'ları iyice düzeltelim. Ondan sonra oyunu update etmeye başladık. Bu arada oyunun o şeyi de söyleyeyim. Çıkış CPI'yi 6 cent'tir. Yani 6 cent'lik kreatifler bulduk ve ondan sonra release ettik oyunu aslında. Hani 50'den atlı yani video sayısı, denenen video sayısı ve işte denediğimiz mekanikler ve know-how artınca CPI'yi düşürmeyi başardık ilk test sonrasında. Soft launch zamanında da abi çok A/B testle geçen bir dönemdi. Biraz ondan bahset istersen. Biz aslında yani zaten bayağı bir engineer taraftan geliyoruz yani. Biz neredeyse her şeyi remote'a bağlamaya çalıştık. Yani reklamların gözükmesinden, ilk reklam gözükme anına ya da bütün level'ların sıralamasının dinamik değişmesinden tut. Yani böyle onlarca parametreyi AB'ye bağladık. Ve orada tek tek level'ları da çok analiz ettik. Yani işte kullanıcılar nereye kadar giriyor, nerede churn oluyor, işte o funnel'lar hepsini çok iyi analiz ettik. Onları devamlı değiştirdik remote'dan. Bu da gerçekten şeyi gittikçe yükseltti yani. Kullanıcının geldiği level zaten yüksekti. Ama işte reklamları entegre ettikten sonra düşmeye başladı doğal olarak. Onları tekrar yükseltmemizi sağladı orada. Artı olarak oyuna yani gittikçe bir şeyler eklemeye devam ettik. Ek mekanikler ekledik. Mesela işte başta pas yoktu, işte pas ekledik ya da işte karakter büyütme, daha böyle RPG elementleri bir ekledik yani. Çünkü oyunun derinliği vardı. Daha hareketli adamlar, bir sürü bir şey ekledik ve bunları her mekanikte hem yeni level'lar hem yeni mekanikler, aynı zamanda da bir progress sistemi ekledik. Mesela en son yaptığım şeylerden biri Journey sistemi. Oyunun şeyine uygundu, tarzına yani bir spor oyunu olması, bir sanki turnuvalara giriyormuşsun gibi ve bu yeni mekanikler gittikçe açılıyor o Journey'nin içerisinde her level'da. Yani şeydi aslında puzzle'dı var ya, bir spor puzzle'ı Evet. ama oyunda şey yoktu hani championship bir şey kazanma, hani spor oyunu biraz o yüzden de oynanır ya. Evet. Oyunun son dokunuşu oydu sanki. Hani bir de öyle bir progression verelim demiştik. O da hani oyunu belli bir noktaya getirdi, artık release'e yaklaştırdı diye düşünüyorum. Evet aynen. Onunla birlikte oyun yani uzun süre oynayabileceğin bir oyun haline geldi yani. Hani böyle Geldi. kısa sürede Aynen vakit öyle. geçirmek Aynen öyle. görünebileceğin yerler. Değil. Aynen. Peki benim için oyun biraz özel. Çünkü hakikaten böyle execution olarak elinize sağlık. Yani bence execution kalitesi mükemmel. Onun dışında oynarken de orijinal bir şey ve keyifli bir şey oynadığını kime oynatsan hani bu çok iyi dediğin, kimsenin bunu oynamam demediği bir oyun aslında. O benim için çok değerli bir histir çünkü. Çok güzel oldu. Yani çok içimize sindi. Peki abi release dönemi, yani CPI bulduk 6 cent. Oradaki o kanlı dönemde bir konuşmalarımızdan bahsedelim. Şeyi söyleyelim yani. Sizin update schedule'ınızla bizim update schedule'ımızın ortada buluşma şeyini, yani çok büyük update'ler geliyor. Yani orada hani tabii ki işte SDK integration'ları var bir kere başlı başına. Evet. Onların hepsinin QA'leri var. Onun dışında devamında oyunun design olarak, yani mesela bu map dediğin o progress map'ini biz yani zaten SDK'lerle neredeyse aynı anda koyduk. Yani bunların hepsi bir hafta içinde yapıldı. O yüzden çok büyük bir emek gerektiren bir dönem. Yani senin için o şey nasıldı? Çünkü neredeyse bir casual oyun elementi hazırlaması yapıyorsun yani. Tek eksiği purchase sisteminin kurulması. Onun dışında progression olsun, her şey olsun, oyunun içinde zaten çok büyük bir game design yükü var. Orada bir de ek olarak monetization için gereken SDK'lerin yükü geliyor. Senin için o önceki, tabii ki Alp de, sen de, Alp'e de buradan selam söyleyelim bu arada. Yani önceki tecrübelerinizde çok deneyimli developerlarsınız ama hyper casual'la o development gücünüzün birleşme anı nasıl oldu? Biraz onu merak ediyorum. Yani şeyi hatırlıyorum. Slack'ten sizden tasklar gelmişti. İşte böyle liste. Bunun ne kadar da biter diye. Yani biz normal estimate ediyoruz şey gibi, işte hani yoğun çalıştığımızı düşünerek falan, işte bu kadar adam saat falan gibi. Ondan sonra sana yazmıştım ben çarşamba biter diye. Günlerden de salıydı herhalde. Çünkü bir önceki böyle, salı mı? evet, bir önceki salı. Liste bayağı böyle bir listeydi yani. İşte Ya sen yani 8 sistem... gün falan verdin değil mi? Aynen, ben evet. Sen yarın mı falan diye yazdığını hatırlıyorum. Abi ben bayağı bir ya yarınki çarşambadan bahsediyorsun.
Ben böyle İnanılmaz. evet herhalde çünkü Şaka yapıyorum. hayır şaka yapıyor herhalde falan diye ama dedim tamam klasik Burak ya. 12 tane falan madde var böyle hani normalde biz falan hesapladık yani hani geceleri çalışacağız işte ne bileyim hafta sonu çalışacağız hani normal doğru düzgün uyumayacağız falan ona göre estimation verdik. Ona rağmen öyle ya gene de aslında ne zaman bitti o sürüm? Yine çarşamba bitti herhalde haftaya da. Ya, Öyle zaten çarşamba bitti. Pazar falan benim bitti. kadar ay bak bu kadar şirket kurduk ettik falan bu kadar otoritemin geçmediği bu kadar sonunda senin istediğin olduğu bir süreç yaşamadım abi inanamıyorum yani. Sen ne zaman desen o zaman bitiyor. Hani şu reklamı şu level'da mı koysak tamam abi koyalım. Bence hız da çok iyiydi. Bütün production'ın hızı da gayet yerinde. Çünkü 6 Mart'ta ilk testliyorsun. Zaten Mart sonu oyun release oldu yani. Hani Mart sonu hiç release öyle oldu. bir vakit kaybı falan olmadı. Elinize sağlık. Peki abi şey soracağım son olarak. Tabii ki hani bu release döneminin ardından oyun belli bir gelir elde etmeye başladı. Çok iyi bir marjin de var yani o tarafta hani maşallah çok iyi gidiyor. Sizin iş büyütüyorsunuz, şirket büyütüyorsunuz. Yani o emin adımlar attığınızı biliyorum ama hem Hyper Casual'a bakış açın ve White Hyper'ın geleceği açısından bu oyun için devamını nasıl görüyorsun hayatınızın? Biraz onu sorayım son olarak. İşte ekibi nasıl yöneteceğimizi, nasıl scale edeceğimizi falan iyi biliyoruz aslında. Sadece bu süreçte işte biraz ortam karışık işte biliyorsun bu korona hani o yüzden bir developerlarla ya da işte ekiple yani yüz yüze görüşmeler yapmak istiyoruz aslında ekibimize katılacak arkadaşlarla. O süreç bizi biraz yavaşlattı aslında çok daha hızlı bir hareket edebilirdik ama şu an sadece aramalara başladık yani nereden işte eski arkadaşlarımızla konuşuyoruz ya da etrafımızdan bakıyoruz ekibi büyütme planımız kesinlikle var. Hyper Casual ile ilgili olarak da yani ben öngörüyorum. Hani şu an Hyper Casual bir şeyin yansıması gibi. Yani sosyal medyanın yansıması gibi aslında oyunlara. Yani insanlar sosyal medyayı gittikçe artan bir şekilde yani işte Facebook'la başladı, sonra Instagram, işte TikTok falan diye devam etti. Bunları kullanmaya devam ediyorlar ve burada gördükleri deneyimleri oyun olarak yaşamak istiyorlar aslında. Ve sosyal medyada zaten hızlı tüketilen, çabuk tüketilen, vakit geçirdiğin, eğlendiğin bir ortam. Hyper Casual bunun tam anlamıyla karşılığı. Yani sosyal medya bitmediği sürece bence Hyper Casual tam anlamıyla bitmeyecek. Buna inanıyorum. Aslında benim inandığım olay şu, yani daha fazla insan oyun oynamaya başladı eskisine göre. Artık gamerlar, non-gamerlar oyunlar oynamaya başladı ve hani bu hiçbir zaman bitmeyecek. Çünkü daha bunlar diğer insanlara da bulaştırıyorlar bu süreci. Kendi arkadaşlarına, çevrelerine gösteriyorlar. Gittikçe kitle daha da büyüyor yani. İnandığım şey o. Büyüyerek gidecek bu sektör. Okey abi süper. İnşallah hep beraber. Çok teşekkür ederiz abi katıldığın için. Nice beraber hitlere diyoruz. Kendine dikkat et. Görüşürüz. Sen de Sağ ol. kendine iyi bak. Görüşürüz. Sağ ol.